Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu video serimizde sizlerle birlikte Brawl Stars Amigurumi Sprout öreceğiz. Evet, sizlere sözünü verdiğim gibi hep birlikte Sprout örüyoruz arkadaşlar. Videolarıma da yorum ve beğenilerinizi lütfen bırakmayı unutmazsanız da ayrıca çok sevineceğimi belirtmek istiyorum sizlere. Umarım zevkle ve keyifle örersiniz sizler de. İpleriniz hazır, sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi bu parçayı örmeye. Yine krem rengi ipimizi kullanarak örgümüze başlayacağız. Şimdi şöyle sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Burada arkadaşlar spiral öreceğiz. Bir ayraç kullanalım. Sıra başı yapmayacağız. Şimdi ikinci sırada her sık iğne içine bir tane arttırma örüyorum. Birinci arttırma, ikinci arttırma. Sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Bu sırada toplam 12 adet sık iğne olmalı. Evet, üçüncü sıra bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz arkadaşlar. Şimdi yeni sıramızdayız. Bu sıramızda da bir sık iğne öreceğiz. Bir tane arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Bir sık iğne, bir arttırma. Sıra sonuna kadar örelim. 5. sıraya geldik. 2 sık iğne örüyoruz. 1 2 bir tane arttırıyoruz. 2 sık iğne, bir arttırma. Sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz arkadaşlar. Evet, sırayı bitirdim. Bu sırada toplam 36 adet sık iğne olmalı. Geldik 6. sıraya. 6. sırada 2 tane sık iğne öreceğim. 1 2 bir tane arttırıyorum. Sıra sonuna kadar tekrar ediyorum. 2 sık iğne, bir arttırma. Sıra sonunda buluşuyoruz. Evet, sırayı tamamladım. Bu sırada toplam 48 adet sık iğne olması gerekiyor. Şimdi bundan sonra arkadaşlar 7 sıra, her sırada 48 adet sık iğne olacak şekilde örelim. Evet, 7 sırayı tamamladık. Şimdi bu sıramızda arkadaşlar, yani 14. sıradayız. 14. sırada 2 sık iğne öreceğiz. 1 2 bir tane azaltacağız. Ama nasıl azaltıyoruz? İçeriden bulu alarak azaltıyorum. Yine 2 sık iğne öreceğim. 2 azaltmayı tekrar göstereceğim. Şimdi buraya batacağım. Yandakinden tekrar alıyorum. İkisini birlikte topluyorum. Sıra sonuna kadar 2 sık iğne, bir azaltma, gösterdiğim gibi azaltarak sıra sonuna kadar örelim. Evet, sırayı tamamladım. Şimdi yeni sıramızda yine 2 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 bir tane azaltacağız. Bir tane azaltıyorum.
2 sık iğne örüyorum. 1, 2, bir tane azaltacağım. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 2 sık iğne, bir azaltma. Sıra sonuna kadar tekrarlayalım. 16. sıradayız. 16. sırada bir sık iğne örüyorum. Bir tane azaltacağım. Bunu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Bir sık iğne, bir azaltma, sıra sonuna kadar tekrarla. Sırayı tamamladım arkadaşlar. Şimdi bu sıramızda da yine bir sık iğne örüyorum. Bir tane azaltma öreceğim. Ve sıra sonuna kadar tekrar ediyorum. Bir sık iğne, bir azaltma, sıra sonuna kadar örelim. Evet, sırayı tamamladım. Ayracımı çıkarıyorum artık. Şimdi içini elyafla dolduralım. Evet arkadaşlar, içini elyafla doldurduk. Şimdi bu boşluğu kapatacağız. Burada 6 tane azaltma yaparak bu kısmı kapatıyoruz arkadaşlar. Evet, kapamımı da yaptım. Şimdi ipimi uzun keseceğim. Çünkü bu parçayı şu alt kısma dikeceğiz arkadaşlar. Uzun bir ip keselim. Dikiş payı bırakalım. Şimdi arkadaşlar bu parçayı nereden dikeceğiz? Bu parçayı buraya, burada eksiltmelerin başladığı sıra var. Bu sırayla burada da eksiltmelerin başladığı sıra olan, yani bir iki sıra artı altı, bu sarı parçanın 2 sıra altı aynı hizaya gelecek şekilde karşılıklı dikiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu parçayı da birleştirdik bu kısımla. Şimdi sıra geldi kollarını dikmeye. Kolları iki tarafa, şuradan değil, bir sırasını bu mavi parçadan alacak şekilde iki tarafa bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iki kolu da diktim ama içleri boş şu an. Elyafla doldurmadım. Şimdi bundan sonra yapacağımız işlem, pembe iple iki tane top öreceğiz. Şu uçlara takacağız, el uçlarına. Örgümüze devam edelim. Bu pembe topları da birlikte örüyoruz arkadaşlar. İçerisine 6 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 spiral öreceğim. Şimdi ikinci sırada her sık iğnede bir tane arttırma öreceğim. Yani bu sıramda 12 tane sık iğne örüyorum. İkinci arttırmam 4, 6, 8, 10, 11 ve 12. Sıram bitti. Şimdi üçüncü sırada 12 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi bu yeni sıramızda arkadaşlar, yani dördüncü sıradayız. 6 tane azaltma yapacağız. Birinci azaltma, ikinci azaltma,
üçüncü azaltma, dördüncü azaltma, beşinci azaltma. Sonuncu azaltmayı yapmadan evvel bu boşluktan içini elyafla dolduralım. İçini elyafla doldurdum. Son azaltmayı da yaptıktan sonra böyle minik bir top elde edeceğiz. İpi uzun bırakalım, dikiş payı bırakalım. Bu parçadan bir adet daha örelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi iki parçayı da ördük. Şimdi bu parçaları kolun ucuna dikeceğiz. Nereden dikeceğiz? Bu uçtan değil, ikinci sıradan itibaren dikeceğiz. Çünkü biliyorsunuz burada 12 tane sık iğne vardı. 12 tane sık iğnenin olduğu sıramız burada pembe parçada ikinci sıra. Pembe parçanın ikinci sırasıyla kolun ucunu dikeceğiz. Burada içeriye girecek arkadaşlar. Ama bu kolun içini önce elyafla dolduracağız. Ondan sonra dikişimizi yapabiliriz. Bu sıradan iki kolu da aynı şekilde çalışalım ve dikelim. Evet arkadaşlar, parçalarımızı diktik. Şimdi sıra geldi önündeki işlemesine. İşlemesini de kolda kullandığımız mavi tonuyla yapacağız. Evet, bu önde görmüş olduğunuz şekli birlikte işleyeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu ön taraftan, şimdi bakın, dikiş yaptığımız sıradan sonraki bir ikinci sıra. Yani bu sıradan itibaren bir ikinci sıra, tam orta noktadan iğnemizi çıkaracağız. Yani iğnemi tam bu noktadan çıkarıyorum. Şimdi bakın, orada birinci değil ikinci sıradan iğnemizi çıkartacağız. Yani şimdi bu noktadayız. Bir alt değil, onun da altından. Yani buradan. Bakın şuradan iğneyi sokuyorum. Hemen yanındaki sık iğneden çıkacağım. Şöyle bir çizgi çizeceğim burada. Böyle gördüğünüz gibi. Şöyle bir çizgi çiziyorum. Önce çizgileri çizeceğim. Sonra ortasını doldurursunuz zaten. Ben size nasıl çizmeniz gerektiğini gösteriyorum. Şuraya da böyle bir çizeceğiz. Şimdi bakın, sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sonra bu çizdiğimiz dikdörtgenin tam ortasından çıkacağız iğnemizle. Şuradan, tam ortadan. Şimdi bakın, buradan çıkıyorum. Tam orta noktasından. Buradan çıkıyorum. Şuradan ortadan çıktım. Şimdi burada bir yarım ay şeklinde işaret yapacağız ama şöyle yapacağız. Buradan çıkacağız ki yarım ay gibi durmasını sağlayacağız. Nasıl sağlayacağız? Bakın, böyle yapıp bu ipliği burada tekrar çıktığım noktadan sokacağım ve yine dikdörtgenin ortasına. Bakın, gördünüz mü? Şimdi burada da yine böyle bir yarım ay yapacağız. Ama buraya batmıyoruz. Burada biraz bir boşluk bırakalım, öyle batalım. Ve iğnemi buradan çıkarıyorum. Yine yarım ay yapacağım. Bakın, böyle bir yarım ay oluşturuyorum. Sonra arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle bir ortada boşluk bırakacak şekilde çizgi çekeceğiz. Nereden? Yine bu noktadan iğnemi çıkaracağım.
Buradan çıkarıyorum. Sonra şu yukarıya bir düz çizgi çekeceğim. Buraya düz bir çizgi çekiyorum böyle. Diğer taraftan da yine aynı çizgiyi çekeceğim. Bakın böyle. Buraya da yine böyle düz bir çizgi çekeceğim. Buradan çıkıyorum. Bakın gördünüz mü? Şimdi bu boşlukları işleyerek dolduracağız. Şöyle karşılıklı işleyerek dolduruyoruz. Karşılıklı işleyeceğiz ve bütün bu boşlukların içine dolduracağız. Yani şu orta kısım boş kalacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, işlemimizi tamamladım. Şöyle inceleyecek olursanız böyle bir şekil işlemeniz gerekiyor. Şimdi burada yan taraflara 2 tane çizgi çekeceğiz. Onları da bu sarı parçanın bir sık iğne sağından soldan birer sık iğne dışına çizebilirsiniz. Bu parçanın bir üst satırından başlayacaksınız. Altta da bir iki sıra aşağıya gelecek şekilde bu çizgiyi çiziyoruz arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Bu sarı parçanın bir sıra sağından çıkacağım. Şuradan, bu sıradan arkadaşlar. Düz bir çizgi halinde aşağıya ineceğim. Bir iki sıra aşağısı buradan itibaren dikiyorum. Yine aynı uygulamayı diğer tarafa da yapacağım arkadaşlar. Şimdi bu çizgimi çektim. Şimdi bir çizgi de buradan itibaren çekeceğim. Şuradan şöyle göstereyim. Evet. Yaptığımız çalışmanın böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sıra geldi arkadaşlar. Bu kırmızı butonu işlemeye. Kırmızı bir ipliğe ihtiyacımız olacak. Hemen iğnemize takalım. Evet arkadaşlar, kırmızı butonu da gördüğünüz gibi hemen bu çizginin, şu çizginin bir sık iğne sol tarafına buraya işleyeceğiz. Şimdi nasıl yapacağız? İğnemi takacağım buraya. Bir alt satır var ya, oradan şöyle bir çizgi çekeceğim. Sonra tekrar iğnemi dikeceğim iğneyle. Buraya 5 tane saracağım iğne üstüne. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan çıkarıyorum iğnemi. Şurada şu şekilde bir kırmızı buton oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi. Bunun da yuvarlak olmasını istiyorsam bir tane daha yapacağım. Yine 5 tane iğneme doluyorum. 5 kere doluyorum. İğnemi çıkaracağım. Şöyle buraya yanına, yani 2 tane işlemiş olduk. Şimdi tekrar buradan çıkıp şöyle ortadan arkadaşlar, şuradan bir birleştirelim önce. Ortadan
çizgi gibi aşağıdan tekrar çıkıyorum. Bakın tam ortasına gelecek şekilde bir çizgi çekiyorum. Bir buton görüntüsünü böylece vermiş oluyoruz. Şimdi sıra geldi arkadaşlar altındaki rollerları dikmeye. Şimdi sihirli halkayı içerisine 6 adet sık iğne örüyorum. 1 2 6 ipimi sıkıştırıyorum. Burada sıra birleştireceğiz. Birleştirmez spiral örersek düzgün durmaz rollerlar. Bir zincirle yeni sıraya geçeceğim. İkinci sırada her sık iğne içine bir tane arttırma öreceğim. Sıra sonuna kadar arttırıyoruz her zincirde. Bu sırada toplam 12 adet sık iğnemiz olması gerekiyor. Evet, son arttırmamı da ördüm. Sırayı birleştireceğim. Ve ipimi arkadaşlar keseceğim. Bu ipi kesiyorum. Bu parçadan bir tane daha öreceğiz ama o ördüğümüz ikinci parça bitince ipinizi kesmeyin. Çünkü örgüye bu parçayla birleştirerek devam edeceğiz. Evet, ikinci parçayı da ördüm. Bitiş sık iğnesinde 2 tane zincir çekeceğim arkadaşlar ve diğer parçayı alacağım. O diğer parçayla birleştireceğim. Onun da bitiş noktasıyla birleştiriyorum. Böyle bir zincir çekiyorum. Sonra bir zincir çektikten sonra bunu burada bırakacağım ilmeği. Bir sonraki sık iğnenin içine batıp bunu alıyorum. Torun çekicini ördüğümüz gibi buradan alıyorum, ipliğimi çekiyorum. Şimdi ortaya 2 zincir çekmiştim. Onun içine 2 tane sık iğne öreceğim. 1 2. Şimdi bakın buradaki kısımdaki, buradaki parçadaki sık iğnenin ortasına batıyorum. Buraya batmıyorum. İçtekine batacağım yani. Bir zincir kaydırma. Sonra bir sonrakine de batacağım. Yine bir zincir kaydırma yapıyorum. Bu yuvarlak üzerindeki. Sonra tekrar geri dönüyorum. Ortaya 2 tane sık iğne örüyorum. 1 2. Şimdi burada da yine iç kısımdaki, bakın iç kısımdakine zincir kaydırma yapıyorum. Yine buraya batacağım ama bir taneyi alıyorum, bakın bir taneyi. Ona da bir zincir kaydırma yapıp geri dönüyorum. Ortaya 2 tane sık iğne öreceğim. Şimdi geldik bu yuvarlak üzerine. Buraya batıyorum içine. Birinci zincir kaydırma, ikinci zincir kaydırma, geri dönüyorum. 2 tane sık iğne. 1 2. Yine burada bir zincir kaydırma, ikinci zincir kaydırma yapıyorum. Geri dönüyorum. 2 tane sık iğne. Yine bu yuvarlak üzerinde içine batıyorum. Bir zincir kaydırma. Buraya da bir zincir kaydırma. Geri dönüyorum. Şimdi 2 tane sık iğne buraya. 1 2. Yine devam ediyorum. Buraya bir zincir kaydırma. Bir sonrakine yine zincir kaydırma, geri dönüyorum. 2 tane sık iğne yapacağım. 1 2. Yine bu bulo batıyorum. Zincir kaydırma, 1 ikinci zincir kaydırma ve geri dönüyorum. Bu iplikler kafanızı karıştırmasın. Şöyle toplayayım.
Şimdi burada 2 tane sık iğne öreceğim. Yine burada yine 2 tane zincir kaydırma yapacağım. Birinci zincir kaydırma. Bakın şuraya batıyorum. İkinci zincir kaydırma ve dönüyorum. Şimdi buraya 2 tane sık iğne. 1 2. Yani şu tekerleğin, roller'ın bu kısmını örüyoruz. Şimdi burada yine 2 tane zincir kaydırma yapacağım. Birinci, ikinci zincir kaydırma. Şimdi orta noktaya yine 2 tane sık iğne öreceğim. Yine burada 2 tane zincir kaydırma yapacağım. 2 tane. Şimdi orta noktaya 2 tane sık iğne öreceğim. Yine burada 2 tane zincir kaydırma yapıyorum. 1 2 döneceğim. Ortaya 2 tane sık iğne örüyorum. Diğer yuvarlak kısımdaki sık iğnenin içine bir ikinci zincir kaydırmayı yapıyorum. Ortaya 2 tane sık iğne öreceğim. 1 2 ve buraya bir zincir kaydırma yapacağım. Son sıraya bir tane. Şimdi bu boşluktan, şurada bir boşluk var arkadaşlar. Buradan içini elyafla dolduralım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi içini elyafla doldurduğumuz zaman tam şeklini aldı. Sizin de şeklinizin böyle olması gerekiyor. Şimdi ipi uzun keseceğiz. Keseceğimiz uzun iple şu boşluğu karşılıklı dikerek kapatacağız. Ondan sonra da bu roller'ı bu beyaz parçanın altına dikeceğiz arkadaşlar. Şimdi ipimizi uzun keserek bu boşluğu dikelim. Evet, ben dikişimi tamamladım. O boşluğu da diktim. Bu ipi kesmeyin. Bu ip bu şekilde kalsın arkadaşlar. Daha sonra dediğim gibi bu parçayı alt kısma dikeceğiz. Bu parçadan bir adet daha örelim. Şimdi bakın, rollerları da nereye dikiyoruz? Şeklimiz böyleydi. İpimizi bırakmıştık, dikiş payı. Tam şu alt kısımda buradan itibaren dikeceğiz. Ortadan itibaren birinci, tam ortaya değil, şu birinci sık iğneden itibaren 1 ile 3 arasına bu hizaya bakacak şekilde ikisini de dikelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben dikiş işlemimi bitirdim. Örnek olarak size göstermek istiyorum. Şu alt kısma dikiyoruz gördüğünüz gibi. Şöyle yakından göstereyim. Diğer tekerleği de yine ortada bir boşluk bırakarak buradan itibaren ikinci ve dördüncü sıralar arasına, az önce galiba anlatırken yanlış söyledim, 1 ile 3 dedim, düzeltmek istiyorum. İkinci ve dördüncü sıralara, şuraya tam diğer roller'ı da dikiyoruz arkadaşlar. Sıra geldi arkadaşlar buradaki çalışmayı yapmaya. Bu orta kısımda tam çalışacağız. Krem rengi iplik taktım iğneme. İpimi arkadaşlar bu sıradan çıkaracağım. Bakın şuradan çıkarıyorum. Burada bir düz çizgi oluşturacağım. Nereden itibaren? Bakın şu birinci sıradan itibaren iğneme geçiriyorum. Şimdi burada 3 tane çizgi çizeceğim yan yana. Söyleyeyim size.
birinci çizgiye. Bakın bu ikinci. Yanına bir tane daha yapacağım çizgiye. İkinciyi yaptım. Bu da üçüncü. Şimdi tekrar yan taraftan çıkacağım. Burada böyle N harfi gibi harf oluşturuyorum. Burada da çıkıyorum tekrar yukarıya. Şöyle bir çarpı olacak. Burada da bir çarpı oluşturacağım böyle. Sonra tekrar buradan tekrar çıkacağım. Böyle. Biraz düzeltelim. Şimdi burada da bir N harfi gibi çapraz yapacağım. Ve buradan hemen yandan çıkıyorum. Şimdi burada da bir çapraz oluşturacağım. Böyle. Bu işlemenin içindeki sarı renkli kalan boşlukları da iğnenizle şöyle doldurursunuz arkadaşlar. Evet, ben çalışmamı bitirdim. İğneyle doldurdum. Yani iğneyle doldurunuz derken tabii işleyerek iple boşlukları da doldurduk. Şöyle bir görüntü elde ettik. Sonra bu işlemeleri biraz şöyle düzeltebilirsiniz aslında. Çapraz bölümleri daha belirgin olsun diye. Böylece bu işlemimizi de tamamlamış olduk arkadaşlar. İpimizi kesebiliriz. Evet arkadaşlar, böylece bir tarifimizin daha sonuna gelmiş olduk. Bu video serimizde de Brawl Stars Amigurumi Sprout ördük hep birlikte. Sizlere söz verdiğim gibi umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğenilerinizi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Çünkü bunlar benim için ve kanalımın büyüyebilmesi için özellikle çok önemli hususlar arkadaşlar. Sağ alt köşedeki zil işaretine dokunarak da bildirimlerinizi açabilir. Yayınladığım videolardan yayınladığım andan itibaren haberdar olabilirsiniz. Ve kanalıma abone olmayı da unutmayın diyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.